Şef Değil Anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yapımı kadar lezzeti de harika olan muhteşem bir meze tarifi hazırladım. Dilerseniz bu taze otlardan hazırladığım meze tarifimin yapımına başlayalım. Mutfağınızda olan taze otlardan, sebzelerden harika bir meze tarifi hazırladım size. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hızlı bir şekilde malzemelerini sizlerle paylaşacağım. 1 çay bardağı zeytinyağı, dereotu, taze zencefil bir tutam, arzuya bağlı isterseniz koymayabilirsiniz ama lezzetini artıracaktır, emin olabilirsiniz. Yeşil soğana ihtiyacım olacak. Beyazı ve yeşilini asla ayırmıyoruz. Aynı şekilde maydanozum, nanem, kuzu kulağım. Burada çili biber kullandım ben ama şöyle göstermek isterim. Biz acıyı çok sevdiğimiz için orijinali yani benim yapmış olduğum tarifte çili biber kullanıyorum. Ama siz eğer acı sevmiyorsanız çili biberin yerine alternatif olarak sabah kahvaltılarında tükettiğiniz ince kıl biberleri de tercih edebilirsiniz. Ama lütfen doğrama şekliniz bu şekilde olsun. Bu güzel otlarımı tabii ki tatlandıracak olan baharatlarımı da sizlerle hemen paylaşayım. Tuzum olacak, pul biberim olacak, kırmızı toz biberim ve kekiğim olacak. Ve son olarak da bolca ihtiyacım olan sarımsaklı yoğurdum var. İşte hepsi bu. Açıklama kısmında da ayrıntılı bir şekilde sizlere zaten malzemelerimi yazacağım. Hadi gelin bu güzel lezzetin yapımına başlayalım. Harika bir meze tarifi dedim. Bu meze tarifinde pişirme yok, fırın yok. Çok farklı bir teknikle bu görmüş olduğunuz taze sebzelerimi, otlarımı sadece öldüreceğim ya da yumuşatacağım diyebiliriz. Bunun için bir tavaya ihtiyacım olacak. Görmüş olduğunuz gibi 1 çay bardağı zeytinyağımızı tavanın içine boşaltmak. Gerçekten inanamayacaksınız. Bu lezzeti, bu tarifi denedikten sonra emin olun sofralarınızda hemen hemen her gün yapmak isteyeceksiniz. Çünkü ben evimde gerçekten sıklıkla tüketiyorum. Babamızın belki de tercih ettiği en güzel lezzetlerden, mezelerden biri diyebilirim. Yağımız tavada ısınmaya devam ederken çok hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu arada bütün bu görmüş olduğunuz taze otlarımızı bir karıştırma kabına alalım. Sırası hiç önemli değil. Zaten karıştıracağız. Önemli olan bütün malzemeyi görmüş olduğunuz bu karıştırma kabına ilave etmek. Malzemeler tamamen size kalmış. Burada hiçbir ölçü yok. Taze zencefilimiz de gerçekten çok yakışacak. Ben rendenin ince tarafıyla rendeledim. İsterseniz doğrayabilirsiniz de. Kuzu kulağım oldukça sağlıklıdır biliyorsunuz. Dereotum ve son olarak nanemi de ilave ettim. Şimdi şöyle bir güzel bir karıştıralım. Bütün malzemeler gayet güzel birbirleriyle eşit oranda karıştı. Bütün taze otlarımızı karıştırma kabımıza aldık. İyice karıştırdık. Sıra geldi o güzel baharatlarla tatlandırmaya. Kırmızı toz biberim, kırmızı pul biberim, tuzum ve kekim. Hepsini ben dolu dolu 1 çay kaşığı ölçüsünde kullandım. Bunu da belirtmek isterim. Yine bir karıştıralım. İnanın o kadar pratik, o kadar zahmetsiz bir meze ki inanamazsınız. Ama lezzet şahane. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi artık ısınmış olan yağımla buluşma zamanı. Artık yağım istediğim ısıda ve şimdi taze otlarımla buluşma zamanı. Ocağımızın altını kapatalım. Burada yine önemli bir detayı sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen ısıya dayanıklı bir kap seçin. Çünkü yağınız oldukça sıcak olacak. Dediğim gibi fırın yok, pişirme yok. Sadece yaptığımız işlem zeytinyağımızı ocağımızda iyice ısıttık. Hadi şimdi bu güzel lezzetler birbirleriyle buluşsun. Lütfen dikkatli olun. Yağım çok sıcak. Şimdi şu sesi ben susuyorum, duymanızı isterim. İşte olay budur. Hızlı bir şekilde karıştıralım.
Neden biberlerinizi çok ince doğramanız gerektiğinizi sanıyorum şimdi daha iyi anlayacaksınız. İşte harika mezemiz hazır. Şimdi 1-2 dakika bu oldukça ısınmış olan yağımızın içerisinde bütün lezzetler kalacak, yumuşayacak, iyice aromalarını salacaklar. Sonrasında ise harika bir sunumla karşınızda olacak. Harika mezemiz hazır. Tam istediğim gibi yenilebilir oda sıcaklığı kıvamına geldi. Benim de size bu noktada bir tavsiyem var. Lütfen hemen sıcak sıcak yoğurtla buluşturmayın. Çünkü hem tadını, lezzetini alamazsınız hem de yoğurdun kesilme ihtimali var. Dolayısıyla mezemiz birazcık oda sıcaklığı kıvamına gelsin, ılınsın. Şimdi benim oda sıcaklığına geldi. Artık tam yenilebilir kıvamda, artık yoğurdumla buluşma zamanı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Zeytinyağı, lezzetler, baharatlar. Tekrar etmek isterim. İçine koymuş olduğum baharatlar ve kullanmış olduğum otlarımı çıkartabilirsiniz. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Tamamen burada tercih size kalmış. Sizi bu muhteşem görüntüyle baş başa bırakıyorum. Bugün sizlere evinizde var olan harika taze otlardan muhteşem bir meze tarifi hazırladım. Tarifimi şimdiden deneyecek ve yapacak olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.